Adım Zeynep Ersürer. 1981 Hatay Reyhanlı doğumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam çiftçi, gurbetçi gibi bir adamdı. Bazen evdeydi, bazen değildi. Annem ev hanımı. İlk önce bayağı bir durumumuz iyiydi, zengin bir aileydik. Daha sonra ben 5-6 yaşındayken ailemin durumu bozuldu ve sefalet günleri başladı. Ee, Kendimi bildim bileli, kendimi kadın gibi, kadın, kız öyle hissettim. Hiç kendimi bir erkek ya da bir erkek gibi hissetmedim. Hiçbir zaman için. Ee, Küçük bir çocukken bile aklıma hayal meyal geldiği kadarıyla hep kız çocuklarıyla oyun oynardım. Böyle kız çocuklarının oynadığı işte evcilik oyunları, e, yemek pişirme oyunları öyle şeyler oynadım. Hep hayatım böyle geçti. 92, 90, tabii kendimi böyle biliyorum. Kadın gibi hissediyorum. Abilerimden daha farklı olduğumun farkındayım ama bir şey söyleyemiyorsun. 92-93'tü hatırlamıyorum. İşte 12 yaşında falandım. Kıbrıs'a gittim. Çünkü ailemin bir kısmı Kıbrıs'ta yaşıyordu abilerim. Orada işte çalışmak amaçlı gittim. Orada bir hamamda geylerle tanıştım. 5-6 yıl böyle bir arkadaşlığımız devam etti. Daha sonra 99 yılında askerlik muayene kağıdım geldi. İşte hep Allah rahmet eylesin Biber Naciye vardı. İlk tanıdığım eşcinsel diyeyim artık ya da gay birey. O bana hep askerlikte işte eşcinsellerin ne kadar horlandığı, tecavüze uğradığı, başlarına kötü olaylar geldiğini hep anlatırdı. Benim gözümü korkuttu. İyi ki de korkutmuş gözümü. Askerlik muayenesi için Ankara'ya gelmem gerekiyor fakat tanıdık hiç kimse yok. Onun bir trans bayan tanıdığı arkadaşı var Adana'dan rahmetli Biber Naciye'nin. Beni Kıbrıs'tan Ankara'ya gönderdi. Ankara'ya geldim. İşte hayatımda ilk defa bir travesti göreceğim. Ben tabii gay işte ya da ne bileyim kişiliğini tam olarak bulmamış, karakteri oturmamış bir insanım. Gidip işte inşaatlarda gündüzleri çalışıp akşamleyin hamamda kadınlığını yaşamaya çalışan bir insan. Başında baskıcı 3-4 tane abi böyle bayağı bir sertler hem de aşırı maço olan tipler. Birazcık da onlardan belki kurtuluştu benimkisi. Neyse Ankara'ya geldim. Ankara'da işte travestilerle tanıştım. İşte o askerlik süreçleri, işte çürük raporu almalar falan filan onlar geldi geçti. Ve tekrar Hatay'a dönme anı. Otogardan otobüse bindim, gidiyorum. Yol boyu aklımda hep şu vardı. Etek giyen erkekler. Yani onlar benim için yani erkek ama kadın olmuş. Benim için çok ilginç, ulaşılmaz. Çünkü Hatay'da öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin adını söylemenin imkanı bile yok. Yıl 99. Geri döndüm. İşte Hatay'da hazırlanacağım. Tekrar Kıbrıs'a gideceğim. Ee, Aradım Ece. Şu an Mersin'de yaşıyor. O da Eryaman mağdurlarından biri. Onu aradım. Hani bir şeye ihtiyacın var mı buradan memleketten sana bir şeyler göndermek isterim. Dedi ki benim dedi bir domeze ihtiyacım var. Yani onun işlerini görebilecek bir gay. Dedim valla buralarda tanıdığım kimse yok. Telefonu kapattım. 2 dakika sonra dedim ki o domez neden ben olmayayım dedim. Yani ben eğer oraya gidersem o eteği giyeceğim ve kadın olacağım. Eğer bunun bedeli birisinin hizmetçiliğini yapmaksa bunu buradan başlamam gerekiyor diye düşündüm ve geri döndüm aradım Ece'yi. Dedim ki ben gelmek istiyorum. Tamam hadi gel dedi. Çıktım geldim tekrar ve aileme ben bayağı bir başarılı bir öğrenciydim. Liseyi bitirdim. O zaman DMS vardı, Devlet Memurluk Sınavı. Şimdinin KPSS'si. DMS sınavında bayağı yüksek bir puan aldım. 85 falan. Ve postacı olarak işe girdiğimi söyledim anneme. Ve ilk görev yerim de Ankara. Ankara'ya tayinim çıktı. Allah selamet versin. Annem şu an felçli yatalak. Bayağı bir valiz hazırladı işte bizim oranın yöresel ürünlerini ve beni Ankara'ya memur olmaya diye gönderdi. Ama ben kadın olmak için gelmiştim. Geldim.
Tabii Ece yanında iki üç tane daha trans arkadaş. Onların işlerini yapıyorum. Yemeklerini yapıyorum, çamaşırlarını yıkıyorum. Evde çamaşır makinesi yok. 1+1 bir daire ve Eryaman'la tanışma dönemim o zaman oldu. Çünkü Eceler Eryaman'da oturuyorlardı. Tabii Eryaman'da böyle çarka çıkmak yani yolda çalışmanın imkanı yok. Oradan arabaya doluşuyoruz. Etlik 1011 Caddesi'ne gidiyoruz. Orada çalışıyoruz. İşimiz bitince Ece tekrar bizim hepimizi topluyor. Arabaya dolduruyor. Tekrar Eryaman'da eve geliyoruz. Bu böyle 2-3 ay devam etti. Hırslıydım ve parayı çok seviyordum. Parayı çok sevip hırslı olduğum için parama sahip çıktım. Ece ile diğer o evde kalan trans arkadaşların arası bozuldu ve bir ev tutmak istedi. Oradan dedi ki seninle ev arkadaşı olalım. Artık sen benim işte domezim yani hizmetçim değilsin ve seninle beraber bir evde beraber ev arkadaşı olarak yaşayalım. Tamam dedim. Beraber benim biriktirdiğim parayla onun parasıyla bir ev tuttuk Gazi Osman Paşa Suna Sokak'ta ve oraya yerleştik. Aradan bir ay geçti. Ece çok içki içerdi. Ben hiç içmezdim. Bir gün işte ailemle görüşüyorum. İşte nasıl gidiyor memurluk, iyi şu bu anlatıyorum. İşte maaşımı alacağım, size para göndereceğim. Böyle bir hikaye, söylediğim hikayeden de memnun değilim. Söylemek istiyorum ama ben bunu benim babama, abilerime, anneme, ablama nasıl anlatırım? Ben nasıl derim? İşte ben sizin oğlunuz değil. Çünkü gurur duydukları bir çocukları var. Okumuş, memur olmuş. Ben onlara işte ben kadın oldum diyemezdim. Diyemedim de. Sonra Ece bir gün içki içerken dedi bir duble de sen iç. Bir dubleyi içtim, kafa oldu zoom. Aldım telefonu aradım. Babam telefona çıktı. Nasılsın oğlum dedi. Bana dedim oğlum deme ben senin kızınım. Nasıl yani dedi. Ben dedim kadın oldum. Adam düşüyor telefonun başında. Bayılıyor. Annem alıyor telefonu. Anneme de aynı şeyi söyledim. Tabi bunu ertesi gün arkadaşlarım bana anlatıyor. Ablam Allah belanı versin senin falan filan telefon kapandı. Ve benim ailemle bağım koptu. Kıbrıs'ta yaşayan bir abim var. Onu hemen arıyorlar. İşte diyorlar bunun başına bu geldi. Gerçek ismi söylemeyeceğim şu an. Ondan sonra başına bu geldi. Hemen onu kim kandırdı, kim götürdü onu al. Çünkü bizim ailelerimizde şu var. Yani oğullarına ya da çocuklarına bunu konduramıyorlar. Bunu seni kesin birisi kandırdı, aldı götürdü. İşte saf ve temiz köylü çocuğusun ya sen. Aslında şeytanın önde gideneyim. Ama haberleri yok. Abim bir şekil ulaştı bana. Ben abime işte ben kadın oldum hani beni gör bak çok güzel bir kadın oldum deyip kandıracağım burada kalacağım Ankara'da. Dedi ki hayır geldi görüştük. Dedi böyle olmaz. Aldı saçımı başımı kesti. O zaman işte hormon vuruluyorum göğüslerim falan yeni yeni çıkıyor. Beni torladı topladı aldı Kıbrıs'a götürdü. Her şey üstüme üstüme geliyor. Psikolojim yerle bir. Kıbrıs'ta yaşıyorsun ama yani e, kime çarpsan Hataylı, akraba. Bir gün ve bana asla para vermiyor abim, kaçacağımı biliyor. Para falan vermiyor. Bir gün evdeyim, abim işe gitti. Tabii ben de çalışıyorum ama çalıştığım yerden paramı abim alıyor, bana vermiyor. Kapı çaldı, abimin bir tane arkadaşı. Dedi ben abinden dedi $100 borç almıştım. Onu sana versem dedi götürür müsün, verir misin abine akşam? Dedim olur veririm. Çocuk parayı bana verdi, gitti. Hemen kapının önünden dolmuşa bindim. Girne Limanı'na Lefkoşa'da oturuyoruz. Girne Limanı'ndan gemiye bindim ama evde ne var ne yok eşyalarımı hepsini aldım. Yani ne akla hizmet aldım hep inşaat kıyafetleri falan filan ama aldım gemiye bindim. Büyük bir yük gemisine ancak bilet bulabildim. Bindim Mersin Limanı'na geleceğim. O an hep hayatımda gözümün önüne gelir. Ağlayarak o iş kıyafetleri hep böyle çamurlu işte çimentolu kıyafetleri ağlayarak denize attım. Ve 4-5 saatlik bir deniz yolculuğundan sonra Taşıcı Limanı'na indim. Taşıcı Limanı'ndan bir Ankara'ya otobüs bileti buldum. Açtı otogarında indim cebimde 1 lira bile para yok. 1 lira bile. Gittim eve kapı duvar. Ece cezaevine girmiş.
Kimse yok, kimseyle görüşemiyorum. Gidecek yer yok. Eryaman'da oturan bir İrem diye bir arkadaş var. Onun yanına gittim. Evin anahtarını bana verdi çünkü Ece ile ortak tuttuğumuz evde. Eve geldim. Açım. Yemek yiyecek para yok, eşya yok, hiçbir şey yok. Evde bir tane tülbent buldum, yani eşarp. Yani o an bütün transların kaderi maalesef ki karnını doyurabilmek için fuhuş yapmak. O an ben gerçekten karnımı doyurabilmek için açtım. Çünkü gerçekten açtım. O zaman böyle bir dernekler yok, insanlar yok, tanıdık kimse yok. Bir de yeni gelmişsin, tanıdığın Lubunya da yok, işin ilginci. Kafama eşarbı bağladım. Orada işte Ece'nin eski kıyafetlerinden bir şeyler buldum, üstüme giydim ve ojeyle dudağıma ruj sürüp, ojeyle dudağıma ruj sürüp Gazi Osman Paşa'daki Shell benzinliğin oraya çarka çıktım. Yolda durdum. Ondan sonra benim işte travestilik ya da ne bileyim translık günlerim başladı. Çalıştım. İlk önce karnımı doyurabilmek için. Sonra ev kiramı, elektrik paramı ödeyebilmek için. Çünkü ev sahibi kapıya geldiği zaman kapıyı açmıyordum. Adam kapıyı da açamıyor. Sonra yavaş yavaş kiramı ödedim, elektriğimi ödedim. Adam yani beni kapıya attı dedi. Ben böyle kabul etmiyorum. Bu şekil olmaz. Ballıbaba sokaktan bir ev tuttum. Oraya yerleştim. Orada yaşıyorum. Yanıma işte birkaç tane arkadaş tanıştım. Tabii Etlik'te çalışıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Bir gün o zaman işte Dikmen'in bebeleri, Esat'ın bebeleri, bilmem Hüseyin Gazi'de bilmem kimin bebeleri, Karapürçek'te bilmem kim diye böyle gruplar var. İşte travestiler mesela bir fare düşünün ve 10 tane kedi düşünün. Birisinden kaçıyorsa o birine yakalanıyordu. Yani o gece tecavüze uğramadan, gasp edilmeden evinize geldiyseniz 2000 yılı evinize geldiyseniz gasp edilmeden ve tecavüze uğramadan o gün şanslısınız. Kolunuz kırılmadıysa, bacağınız kırılmadıysa ya da polis sizi alıp 24 saat nezarette tutmadıysa o günün en şanslı Lubunyası sizsiniz. Evim Esat'ın bebeleri tarafından basıldı. Sebep de işte bir tane arkadaş onun sevgilisiymiş. Benim evime oturmaya gelmiş. Vay burada mı diye silahlarla evimi bastılar. Giriş katlı evde oturuyordum. Camlarım falan kırıldı. Biz de tabii üstüne saldırdık. Çünkü devamlı trans bireyler bir savaş halindeler. Hani diyorlar ya işte ellerinde sallama, dillerinin altında jilet, öyle olmak zorundaydık. Ha ben dilimin altında jilet taşımadım ama elimde sallamayla gezdim. Gezmek zorundaydım çünkü yaşamak için. Bir savaşta olduğumuzu düşünün. Biz savaştaydık. Ve günün 24 saati, haftanın 7 günü savaştaydık. İşe çıkmadığımız gün de savaştaydık. Çünkü eğer işe çıkmadıysak, evimizde oturuyorsak bir atıyorum işte Ankara'nın bilmem nerenin bebesinin tarafından evinin basılması an meselesiydi. Çünkü neden? Travestisin. Senin evinin basılmasını da hak ediyorsun onlara göre. Tecavüze uğramayı da hak ediyorsun, gasp edilmeyi de hak ediyorsun. Onlara göre kural buydu. Ve hiçbir şekilde polise gidemiyorsun. Çünkü polise gittiğin an hemen ekip çağırıyor emniyet müdürlüğünden, seni şikayete gitmişsin. İşte bana atıyorum işte Ahmet beni dövdü ya da gasp etti. Seni alıyor, apar topar ters kelepçe yapıyor, götürüyor emniyet müdürlüğüne, ahlak büroya. Bir tane oda kapalı, içine hortumu bırakıyor. Yani nasıl söyleyeyim, böyle bir 20 santim bir su ve onun içinde durmak zorundasın. Eğer silikonların yoksa işte hani böyle içi dolgulu sütyenler takıyorsan onu çıkartmak zorundasın. Kafanda peruk varsa onu çıkartmak zorundasın. Bütün bunları yaşıyorsun. Zaten kafanda kaynak varsa o kaynak bir aydan fazla sürmüyor. Çünkü birisi mutlaka gelip saçına yapışıyor. Seni yerde sürüklerken o kaynakların yarısı gidiyor. Yani kendi ana saçın olması da önemli değil. Devamlı bir dayak, sürüklenme, gaspa uğrama, tecavüze uğrama, böyle bir hayat. Evim basıldı. Baktım bunlar pislik, dedim bunlar beni öldürür. Korkuyorum da ama bir de ben böyle asiydim. Şimdi başkaları gibi dayağı yiyip oturan biri değildim. Ya da gasp edildim, oturmuyordum. O gün yani eğer beni gasp ettilerse ortalığı 56'ya veriyordum, karıştırıyordum ortalığı. Bana bunu yapamazsınız. Bir isyankar bir ruhum vardı.
Oradan Eryaman'a gittim. Eryaman'da bir ev tuttum. İşte yanımda Gönül, Sumru, ondan sonra Ezgi. Gittik neyse oradan bir ev tuttuk. Elimizde avucumuzda ne var ne yok hepsini verdik. Emlakçı parasını da bir ay sonra ödemek üzere evi tuttuk. Eryaman 4. etap Soyak blokları. Yani Eryaman hikayesinin başladığı nokta. Eryaman'da çarkın başladığı ilk temel, ilk kazma. Temelini attığımız gündü o gün. Evde su yok. Parklarda oranın çok güzel çevre düzenlemesi var. Fıskiyeler çalışıyor. Elimize 5 litrelik pet şişeyi alırdık Gönül'le beraber. Giderdik. Onun altına koyardık. Doldururduk. Eve getirirdik. Paramız yok. Neyse çarka çıktık. İşte 2001. 10 lira, 5 lira, 4 Lubunyan'ın kazandığı para bu. Yani 4 trans bireyin kazandığı toplam para 5 lira. O zaman Hoşdere'de ki rayiç fiyat işte 5 lira 15 lira arası 30 lira arası değişiyor. İşte Etlik'te 10 lira ve altı ya da üstü rakamlar değişiyor. Bizim 4 trans bireyin kazandığı para 20 lirayı bulmuyordu. Ve biz o parayla sigara içmek zorundayız. Sigaramızı alıyorduk. Bir paket sigarayı 4 Lubunya paylaşıyorduk. Biz böyle bir hayat yaşadık. Yavaş yavaş bir hafta 10 gün sonra duruyoruz. Böyle yan yana duruyoruz, korkuyoruz. Hani böyle yabancı bir yerde köyden indim şehre modları var ya, o şekil insanlarız. Korkuyoruz. Polis geldiği zaman kaçıyoruz, işte çalılar var, araziler var. O zaman Eryaman nerede bu Eryaman? Her taraf tarla. 1, 2, 3, 4. etaba kadar var. 5. etap inşaat. Ve bizim müşteri potansiyelimiz de inşaatçılar. Çünkü diğerleri bilmiyor. Sonra orada çalışan hayat kadınları var. Onların işte pezevenkleri. Üstümüze saldırdılar. Bir dayak yedik. Gittim eve. Dedim yani bunlar bizi dövdüler. Hadi Esat'ta bu dayağı yedim ya da evim basıldı. Buraya geldim. Buradan nereye gideceğim? Benim bir ailem yok. Ailem beni reddetti. Sizin de gidecek yeriniz yok. Ya öleceğiz, ya acımızdan öleceğiz ya bunlar bizi vurup öldürecek. Yani ikisinden biri. Bir tane uzun bir eteğim vardı. Onu giydim. Belime bir tane ip bağladım. Döner bıçağı sallama dedikleri. Onu da buradan içeriye koydum. Gittim yola dikildim. Siz dedim gelmeyin. Yani öleceksem ben öleceğim. Ama dedim kalacaksam da ben kalacağım. Adamlar geldi. Vay sen dediler burada nasıl çalışırsın? Dedim bakın. Döner bıçağını çıkardım. Ya dedim beni öldüreceksiniz ya benim burada çalışmama izin vereceksiniz. Ya dedim ben sizi öldüreceğim. Seçin dedim birini. Sen dedi manyak mısın? Dedim evet manyağım. Sen dediler kafayı yedim, evet kafayı, benim gidecek bir yerim yok. Ama sen o karıyı alıp her yer, Ankara'nın her yerinde çalıştırırsın. Ama ben buradan başka yere gidemem. Benim gidebilecek bir yerim yok. O zaman balyoz ekibi çıkmış. Balyoz ekibi Lubunyaları alıyor, topluyor, dövüyor. Ondan sonra da götürüp mamak çöplüğüne atıyor. Bunları duyuyoruz. Kolu kırılan, üstünden arabayla geçilen, arabasının camları kırılan balyoz ekibinin elinde beyzbol sopaları direkt dalıyor, dövüyor. Ha benim başıma da geldi o dönemde. Sonra adamlar beni rahat bıraktı ve biz çalışmaya başladık. Yıl 2001, Ocak ya da Şubat. 2002 Şubat'ına kadar bir yıl boyunca biz orayı çark yeri yaptık, 4 Lubunya. Bu arada işte Mersin'den Sıla diye Allah rahmet eylesin o geldi. Burçin geldi Allah rahmet eylesin o da öldü. Onlar geldi, biz 5-6 kişi olduk. Şimdi bizim kuralımız buydu. Çıkıyoruz yola, polis ekibi var. Geliyordu ya diyordu işte Zehra. Tabii o zaman işte Hataylı Zehra diyorlar bana. İşte Zehra ya uygulama var. Bir evinize gidin. Evimiz böyle çark yerini görüyor. Evimize gidiyorduk, bekliyorduk. Ekip arabası dolanıyordu. Gittikten sonra tekrar çıkıyorduk. Ha polisle işbirliği mi? Eğer bunun adı işbirliği ise evet işbirliği yapıyorduk. Biz onların alanına girmiyorduk. Onlar da bizim alanımıza girmiyorlardı. Onlar bizim çalışmamıza bir şey demiyorlardı belirli standartlar çerçevesinde. Ya diyordu burada hırsızlık yapmayın. Kimseyi dövmeyin, yıkmayın, kırmayın, karışmayın. Bir şey olduğu zaman kaybolun. İşte
şu saate kadar işte otobüs saati mesela insanlar düşünün şehir merkezinde iş yerlerinde çalışıyorlar bir iniyorlar onlar geliyor. Biz bekliyorduk otobüs saati evden çünkü görüyoruz dürbün gibi. Bakıyoruz otobüsten inen insan sayısı bir 2 olduğu an haydi kızlar çarka diyordum. Toplanıyorduk iniyorduk aşağıda çalışıyorduk hayatımız buydu. Karakolda ordulu bir Harun komiser vardı. Mesela o bize karşı çok iyiydi. Nasıl iyiydi? Biz onun sözünü dinlediğimiz sürece, ona iş verdiğimiz sürece iyiydi. Ona nasıl iş veriyorduk? Mesela arabanın birine bindik, adam esrar içiyor ya da sahte para verdi. İniyordum arabadan, alıyordum sahte parayı. Ekip arabası tabii devlet mahallesi tarafı var Eryaman'ın. Orada çevirme yapıyor. Arıyordum, diyordum ki falanca plaka. Hemen orada çeviriyordu. İşte üstünde sahte para buluyor ya da uyuşturucu buluyor. Bu şekil bir işbirliği içerisindeydik. Onun işine yarıyorduk biz. Biz de kendi işimizi yürütüyorduk. Çünkü o dönemde Ankara'nın içerisinde çalışmanın imkanı yok. Ankara'nın içerisinde çalışan kızlar balyoz ekibi tarafından müthiş eziyetlere uğruyorlardı. Ve birçoğu İstanbul'a gitmişlerdi. Ya da ne bileyim işte ortamı terk etmek zorunda, ailesine geri dönmek zorunda olanlar vardı. Biz böyle çalışırken Allah rahmet eylesin Dilek İnci, cinayete kurban giden arkadaşımız ilk önce o geldi. Ben direkt onu tanımıyordum. İşte Sevilay diye bir arkadaş vardı, o tanıyordu. Onun vasıtasıyla geldi. İlk önce o geldi. O Ankara'dan yani şehir merkezinden Eryaman'a arabasıyla gidip gelip çalışan birisi. İşte çark saatinde geliyordu, çalışıyordu. Çark bitiminde işte kalırsa bizlerden birinde kalıyordu ya da evine dönüp gidiyordu. Sonra Dile'yi gören işte isim hatırladığım kadarıyla sayayım çünkü aradan uzun yıllar geçti. İşte İzel geldi, Yonca geldi, Eylem geldi, Yaprak geldi, Neslihan anne geldi, Jilet Necla Allah rahmet eylesin o geldi. O ona, Ceren geldi. Yağmur benim Mersin'den arkadaşım mesela o geldi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim zincirleme oldu. Ben seni tanıyorum, seni çağırdım. Senin tanıdığın işte atıyorum işte Yağmur'u tanıyorsun. Sen Yağmur'u getirdin. Yağmur Ceren'i tanıyor, Ceren'i getirdi. Böyle biz bir anda 35-40 tane kadar travesti olduk ve çalışıyoruz. Hepimiz. Duyuldu. Sincan'dan, Yenikent'ten, şimdi işte adı Kahraman oldu. Kazan'dan, Gölbaşı'ndan, Batıkent'ten her yerden müşteri geliyor. Çünkü balyoz ekibi müşterilere de zarar veriyordu. Şimdi bunların duyduğu neydi? Balyoz ekibinde işte zarar görüyoruz ya, orası rahat. İşte balyoz ekibi arada bir baskın uyguluyordu. Çünkü onların şehir merkezinden Eryaman'a gelmeleri zor. Çünkü Eryaman onlar için ücra, terk edilmiş, uzak bir yer. Kimse yok, incin top oynuyor. Tarlaların ortasında biz çalışıyoruz. Balyoz ekibi geldiği zaman birisi görüyordu, o ona haber veriyordu. Hepimiz pır çil yavrusu gibi dağılıyorduk. Bazen bizi alıyorlardı, işte 3-5 kişiyi alıyorlardı, götürüyorlardı. Bu defa orada çalışan travestiler kendi aralarında bölündüler. Arabası olanlar, arabası olmayanlar. Güzeller, güzel olmayanlar. Peruk takanlar, peruk takmayanlar. Biz ilk önce kendi içimizde bölündük. Yoksa Eryaman bu Eryaman olmazdı. Parası olan, olmayan, gün yapan, yapmayan, silikonu olan, olmayan, kendi aramızda biz kendimiz. Ama daha önce hepimiz aynı yerdeydik. Güzeli de, çirkini de, peruklusu da, peruksuzu da, ameliyatlısı da, ameliyatsızı da hepsi aynı yerdeydi. Ama ayırdık. Biz kendimizi böldük orada. Ayırdık. Yayalar bir tarafta, arabalılar bir tarafta. Bu arada polis baskısı arttı. İşte geliyor evinize gidin. Tamam biz biliyoruz evimize gitmemiz gerektiğini oranın işte eskisi olan Lubunyalar 4-5 kişi. Ama Ankara'dan gelenler diyor ki ben Ankara'dan buraya kadar gelmişim çalışıp paramı kazanmadan gitmem. Onların gitmediğini görünce sen de gitmiyorsun. Bu defa ekip arabası bizim çark yerimize kamp kuruyordu. Oraya bekliyordu. Gitmek yok. Çarkımızı mahvediyordu. Çark yapamıyorduk. Bazı olaylar oluyordu işte ufak tefek. İşte gaspa uğruyorduk. Ne bileyim kaçırılmalar falan oluyordu.
Çünkü Sincan insanı ya da ne bileyim Kazan insanı ya da Yenikent insanı bir arabanın içine 7-8 kişi dolunca her birisinin elinde bir tane bira, oraya hadi gidelim ne yapalım bugün travestileri dövmeye gidelim. Hadi ne yapalım bugün gidelim orada pislik yapalım. Geliyorlardı bizim çalıştığımız yere, arabayı park ediyorlardı. Ankara müziğini açıyorlardı, iniyorlardı arabadan, başlıyorlardı oynamaya. Hangi koli gelip durur? Git dediğin zaman adamların elinde yani döner bıçağıyla geziyor Ankara insanı. Yani öyleydi, şimdi hala öyle mi değil mi bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu, ben artık Ankara'da yokum. Bir gün polis geldi, dedi ki Zehra dedi Harun komiser seni çağırıyor. Dedim tamam. Gittim karakola, Şehit Osman Avcı karakoluydu yanlış hatırlamıyorsam. O zaman birinci etabın içinde bir yerdeydi. Şimdi dördüncü etaba tam böyle Eryaman'ın merkezine koca bir emniyet müdürlüğü şeklinde yapmışlar. Neyse gittim Harun komisere, otur Zehracığım dedi. Oturdum, çay söyledi. Çayı içiyoruz. Dedi ki Zehra dedi, böyle mi dedi. Ne böyle mi dedim komiserim. Dedi ki ya dedi daha önce dedi hadi 3 kişiydiniz 5 kişiydiniz ben dedi göz yumuyordum. Şimdi dedi her yerden dedi bize baskı var dedi. Yani ben dedi sizi artık dedi tahammül edemem. Ya da ne bileyim sizi artık göz ardı edemem. Dedim ne yapabilirim? Dedi bunları buradan gönder. Dedim ben gönderemem. Ben nasıl göndereyim? Dedi bunları sen buraya getirdin. Ben anlatamadım. Onların tam benim getirdiğim arkadaşlarım oldu ya da ne bileyim benim arkadaşımdı. 3 tanesi 5 tanesi 35 tanesi benim, yani ilk geldikleri dönemde arkadaşım değil ki sonradan arkadaşım oldular ama birçoğu. Tanıştık. Zaten ortamda öyle tanışıyorsun. Sen birini bana tanıştırıyorsun, o biri öbürünü tanıştırıyor, öyle bir şey. Anlatamadım. Dedi tamam bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Dedim elinden geleni ardına koyma. Çünkü orada Hatay'la Zehra onların başı, işte Eryaman'da çalışan travestilerin lideri, onları buraya getiren o, onları burada istemeyen o ya da isteyen o. Herkes benimle iyi geçinmek zorundaymış gibi davranıyordu bana. Öyle bir zorunluluk yoktu ki. Bana ne? Beni ilgilendirmezdi. Herkes kendi ekmeğini kazansın, yesin. Beni ilgilendirmez. Uzayan kol bizden yana olsun. Ben isterim. Bir travesti ev mi almış, araba mı almış? Sevinirim. Hatta ev, araba alması için böyle motive eden bir insanım. Çünkü travestiler bir gün yaşlandıkları zaman gidip dilencilik yapamazlar. Gidip bir sosyal yardım kuruluşundan yardım alamazlar, bize vermezler, vermiyorlar. Belki şimdi bundan sonra verirler ya da verecekler bilmiyorum ama o dönemdeki o kafamla, yaşadıklarımla bir araya getirdiğim zaman öyle bir şeyin imkanı yoktu. Ama bunu gidip orada çalışan arkadaşlarıma söyleyemedim. Neden söyleyemedim biliyor musunuz? Şimdi polis geliyordu bize gidin diyordu ya. Ben diyordum ki kızlar hadi eve gidelim. Niye eve gidiyoruz? Ya diyordum bakın bizim bu polislerle anlaşmamız var. Gidin dedikleri zaman gidelim. Ben gidemem. Gitmezsen olmaz, bizi rahat bırakmazlar. Onun için dedikleri şuydu. Sen bizi göndereceksin, kendin çalışacaksın. Ya arkadaş ben sizi gönderip kendim çalışacak olsam Eryaman'daki her pislik adamı tanıyorum. Dikerim her sokağın başına bir adam, madem öyle. Hiçbirinizi sokmam buraya. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Polis bazen uygulama yapıyordu. Hiçbir tanesi evinin kapısını açmıyordu. Ben 35-40 tane travestiye kapımı açıyordum. Benim evimde çay, kahve, yemek yiyorlardı. Bunun en yakın şahitleri de var. Ama Allah rahmet eylesin, kimisi öldü, kimisi de şu an burada değil. Benim evimde yiyorlardı, içiyorlardı, çıkıyorlardı, kapının önünde benim dedikodumu yapıyorlardı. Sonra bir gün benim telefonum çaldı, özel numara. Özel numaralarda böyle acayip sinir oluyorum ben. Açtım. Dediler Hataylı Zehra sen misin? Sen kimsin lan dedim. Dedi sen benim kim olduğumu ne yapacaksın? Senin dedi, benim o zaman işte birkaç tane evim var. İşte parayı çok seviyorum. Herkes benim çok zengin olduğumu düşünüyor. Halbuki ben bir kuru ekmeğe muhtacım. Çünkü para yemeyi beceremeyen bir insanım ben. Domates ekmek. Bana söyledikleri hayatım boyunca domates yedin, ekmek yedin. Evet doğru, ben domates yedim, ekmek yedim. Çünkü benim gidebilecek bir yerim yoktu. Herkesin ailesi vardı. Benim ailem yoktu.
Onun için ben domates yedim, ekmek yedim, evimi aldım, barkımı aldım, arabamı aldım, kendimi tuttum. Ama bu defa bu alışkanlıklardan dolayı param vardı ama harcayamıyordum. Böyle bir hayat. Dediler senin parayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Evi ne kadar, yani ev dedin mi Hataylı Zehra. Eryaman'da 3-5 tane evi var. Halbuki yoktu o kadar. Ama insanlara bunu anlatamazsın. Birkaç tane işte Lubunya kiracın var. Ha, bütün evler onun. Ya Lubunya'nın oturduğu ev benim değil. Normal ev sahibi var onun. Yani bir aile ya da ne bileyim bir adam. Yok. O ev de senin. Ben kirada oturuyordum. Kirada oturduğum eve gelip bana diyorlardı kaça aldın burayı? Ya ev benim değil. Hayır senin. Senin paran var. Vardır. Bu konuşula oraya kadar gitti. Adam diyor ki senin diyor evi barkı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Parayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sana Eryaman dışında Ankara'nın herhangi bir yerinde 2 tane daire vereceğiz ama oradaki travestileri göndereceksin. Dedim ben buradaki travestileri nasıl göndereyim? Ben eşkıya mıyım? Mafya mıyım? Ali Kıran Başkesen miyim? Dedi onları sen oraya getirdin. Sen de dedi göndereceksin. Dedim ben gönderemem. Tamam dedi. Kapattık telefonu. Ona ben küfür ettim. O bana küfür etti. Telefonu kapattık. Aradan birkaç gün geçti. Arabamla yine çark yapıyorum. Yanımda Seçkin diye bir arkadaşım. Arabanın biri geldi yanımda durdu. Beyaz bir Palio. İçindeki adamın yüzünü 1000 yıl geçse, mezardaki kemiklerim çürüse asla unutmam. Asla. Asla unutmam. Geldi, pazarlık yaptı. Şurada dedi ileride bir fabrika var. Oraya dedi gidelim. Dedim kusura bakma gidemem. Senin verdiğin parayı da istemiyorum dedim. Tamam dedi. Elinde bir bardak vardı. Bardağı yüzüme bir fırlattı. İlk önce böyle bir sıcaklık, arkasından müthiş bir yanma. Ve yüzüme kezzap atmış. Soluğu ben, işte Eryaman'da Sarp Poliklinik vardı o zaman. O da şimdi koca bir hastane olmuş. Oraya gittim. Tedavi, yüzüm yandı işte böyle. Buraya kadar kafam yandı, kollarım yandı, ensem yandı. Seçkinin kafasında, burun üzerinde ya da yanağında öyle yerler var. Şimdi görüşemediğimiz için bilemiyorum. Bende leke kaldı. Beni bir yaktılar. Tabi işte bunu yapan kimdi? Senin ayrıldığın laçon yapmış olmasın. Ama diyemiyorsun bak beni tehdit ettiler. Benim başıma bu geldi. Niye? Çünkü beni düşman biliyorlar. Gelip benim başımın ucunda geçmiş olsun bak hiçbir şey yok deyip ben uykuya dalar gibi olduktan sonra çok fena olmuş, çok kötü olmuş. Bir daha kimse bunun yüzüne bakmaz diyen arkadaşlarıma ben sizi, çünkü onlar benim dostum olmadıklarını gösteriyorlardı. Ben rahmetli Bahar'a yani Dilek İnce'ye anlattım. Dedim böyle böyle oldu. Dedi ne yapalım? Dedim yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani burada bir şeyler olacak ama ne olacağını bilmiyorum. Bak beni böyle böyle tehdit ettiler. Bence o benim yüzüme kezzap atanlar dediler ki biz bunu buradan giderse diğerleri de nasıl olsa bunun arkadaşı, buna bağlantılılar, bu onların lideri. Halbuki ben onların lideri değildim. Ama bu işi yapan kişiler benim onların lideri olduğumu bildikleri için ilk zararı bana verdiler. Aradan bir zaman geçti, ben iyileştim, yine çarka çıkmaya başlıyorum. Kafada saç bir şey kalmamış, kafama peruk takıyorum, arabamla işte dolanıyorum. Bizim devamlı geçtiğimiz yolda tak 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 arabalarımıza taş geliyor. Yani şiddeti arttırmaya başladılar. Arabalarımıza taş geliyor. Gidiyoruz şikayet ediyoruz. Kime şikayet ediyoruz? Kimse yok ortada görünmüyor. Her taraf tarla, her taraf inşaat. Yani tak 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 üstümüze taşlar geliyor. Arabalarımız her gün birimizin arabasında bir hasar. Her gün araba birimizin ya kafasına geliyor ya gözüne geliyor. Sonra bir gün Seçkin diye arkadaşımıza yani böyle yerleşim yere biz orada kenarda dururken kurşunu yani ateş ettiler. Kızın koluna geldi ve kolu alçıda. O an anladım. Yani şiddet artıyor. Şimdi ilk önce bir kezzap attılar. İlk önce bir tehdit ettiler. Sonra kezzap attılar. Kezzaptan sonra arabalarımıza baktılar gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Çünkü kimse olayın ne olduğunu bilmiyor. Yani bana söylenen oradaki herkese tek tek söylenseydi belki Eryaman'da bu kadar çok mağduriyetler yaşanmazdı ya da biz o an birlik olurduk, birden saldırırdık. Yani madem savaştayız biz birbirimizin içerisinde kopmazdık. Sonra Seçkin'in kolundan sonra yine
çarkta duruyoruz. Tabi bu defa insanlar korkmaya başladı. Hani tek olan 2 oldu, 2 olan 3 oldu, 3 olan 4 oldu arabaların içinde. Duruyoruz. Bir araba geldi. Durdu. Arabanın içerisine, yani kartal araba. Kartal arabaya kaç kişi sığar? 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi. 15 kişi indi. Öyle bir şey yok. Ellerinde odunlar, üzerlerimize saldırdılar. Kaçtık. Bu defa biz arabalara dolduk. Onların peşinden koşuyoruz. Onları kovalayacağız. Ama öyle bir şey yok. Yani bir ordu. 40 kişi, 50 kişi. En büyüğü 20 yaşında. 17, 18, 19 yaşında gençler. Koşuyorlar, biz peşlerinde. Ortalık böyle bir duruldu. Kimse yok. Eve geldim. Benim o Sincan bölgesinde böyle sözü geçen tanıdığım bir adam vardı. Onu aradım çünkü onun uçandan, kaçandan, her şeyden haberi olan bir adamdı. Onu aradım. Dedim seninle görüşmem lazım. Yani uzun yıllardır oradayım. Oranın, çok affedersiniz, pisliğini de tanıyorum, iyisini de tanıyorum. Cami imamını da tanıyorum, emlakçısını da tanıyorum, orospusunu da tanıyorum, pezevengini de tanıyorum. Hepsini tanıyorum çünkü ben orada yaşıyorum. Bir mahallede yaşadığınız zaman o mahallenin her şeyini bilirsiniz. Orası benim evimdi, memleketimdi. Herkes bir yerlere giderken ben orada yaşamaya devam ediyordum. Herkes geliyordu, parasını kazanıyordu, hadi eyvallah diyordu, çekiyordu Seyran'a, Esat'a, Gazi Osman Paşa'ya. Giderken ben 7/24 oradaydım. Şehir merkezine inmek benim için böyle bir işkenceydi. Ama onların şehir merkezinden oraya gelmeleri işkence değildi, zevkti, mutluluktu, para kazanmaya geliyorlardı çünkü. Sonra neyse o vatandaşla görüştüm, ismi lazım değil. Dedi ki bak dedi, MHP Etimeskut ilçe başkanlığı, ülke ocakları başkanlığı. Olay şu, bana anlatılanı direkt size anlatayım. Olay şu, Kontaş, Canberk diye 2 tane ayrı inşaat firması var. Bunların ikisi birleşiyor, KC İnşaat oluyor. Ve KC İnşaat Göksu Göleti'nin karşısına binalar yapıyor. Ve binaların önünde akşamleyin çark yapan lubunyalar var. Adam daireleri satamıyor. Melih Gökçe'ye gidiyor, karakola gidiyor, emniyete gidiyor. Diyor ki ben diyor evlerimi satamıyorum, orada travestiler çalışıyor. Ama biz onlardan önce oradaydık. Oralar tarlayken, bataklıkken biz oradaydık. Orası ranta dönüşmeden önce biz oradaydık. Göksu Göleti temizlenirken, içinden cesetler çıkarken biz oradaydık. Biz dayaklar yerken biz gene oradaydık. Biz aç kalırken, susuz kalırken, fıskiyelerden su doldururken biz yine oradaydık. Ama onlar yoktu orada. Ben kimsenin toprağında işgalci değilim. Ben hiç kimsenin memleketinde işgalci değilim. Ben açım. Karnımı doyurmak zorundayım. Ben mağdurum, mağduriyetimi gidermek zorundayım. Ben kadınım, hayat kadınıyım. Ya da ne bileyim travestiyim ya da ben seks işçisiyim. Ve gidecek bir yerim yok. O gidip o inşaatını istediği yere dikebilirdi belki. Ya da oraya diksin. Ne olacak? Bu Türkiye'nin gerçeği değil mi? Her yerde fuhuş var. Bir tek Eryaman'da mı vardı? Her yerde seks işçileri var. Bir tek Ankara'da mı var? Dünyanın, Türkiye'nin her yerinde var. Tarihte de var, şimdi de var. Bundan sonra da olacak. Ama biz orada fazlalıktık onlar için. Çünkü onların lüks binalarının önünde biz görüntü kirliliğiydik. Onlar oraya lüks binalar yaptı. Çünkü dağın başına bir bina yapmış. O binayı bir şekilde satmak zorunda. Ama o binayı satarken etrafta travestiler varken satamıyordu. Çünkü Eryaman çok ünlenmişti ve Ankara'daki seks işçilerinin ana noktası Eryaman olmuştu. O kadar ünlenmişti. O an şöyle bir durup da geriye baktığım zaman ilk Eryaman'a taşındığımda Eryaman'ın o hale geleceğini hayal bile edemezdim. Çünkü o an benim amacım sadece karnımı doyurmaktı. Bir zaman gelip de Eryaman'da günde milyarların kazanılacağını rüyamda görsem kıçım açıkta kalmış derdim. Rüyamda görsem. Yalvarıyorduk insanlara bize 1 lira verin diye. Dilenci gibi. Ama bir zaman sonra oraya insanlar gelip 10 gün 20 gün çalışıp para kazanıp araba alabiliyorlardı. Ha biz de aldık. Bizler de aldık. Ama biz onun o en başındaki mağduriyetlerini yaşayıp aldık. Onlar helal hoş olsun, onlar da. Ben yaptıysam ben sadece kendim için yapmadım. Etrafımdaki ya da yanımdaki arkadaşlarım için de yaptım. Sonra KC İnşaat diye bir firma
Daireleri tabii yüz binlerce lira o zaman Ankara'da. O fiyatlar çok devasa rakamlar. Ümitköy Çayyolu'nda o rakamlara satılmayacak rakamlara daire satmaya çalışıyor. İşte İşhanlar iş merkezi falan yapıyor. Göksu AVM falan ve biz orada fazlalığız. Bizi gönderebilmek için şeye söylüyorlar işte MHP ilçe başkanlığına. Onlar biz bu işin içine girmeyiz diyorlar. Ülke ocaklarına gidiyorlar. Ülke ocakları diyor ki bir şekilde sizin işinizi hallederiz ama emniyetle bizim işimizi bağlayın. Ve geliniyor Şehit Osman Avcı Karakolu'nun en büyük emniyet amiri, adı kim bilmiyorum, Harun Komiser'in de üstü. Ona geliniyor. O Harun Komiser'e baskı yapıyor. Harun Komiser diyor ki tamam ben halledeceğim ama Harun Komiser benimle yaptığı konuşmadan netice alamayınca diyor ki ben halledemedim, buyurun siz ne yaparsanız yapın diyor. Ülke ocakları daha sonra tabii o kişiler yakalandı. Eşcinsel düşmanı. Suça bulaşmış, aç ortada gezen sefillere, karakolluk olanlara ve daha önce bizimle aramızda olay olup karakolluk olduğumuz kişiler de var onların içinde. Diyor ki şunlar siz başısınız, size gidin falanca kişiyle görüşün, KC'nin müdürü. Gidin onunla görüşün. Günlük 50 lira karşılığında başlar 100 lira alıyor. Baştakiler yani işte o Şahbaz, onun yanındaki Şahbaz Taşdemir miydi neydi adı, Allah belasını versin o. İşte onun yanında birkaç kişi, bunlar başlar günlük 100 lira. Aradaki övertüver olanlar, o işte önümüzde 17-18 yaşında kaçanlar günlük 50 lira karşılığında travesti avcılığına çıkartıyorlar Eryaman'da bunları. Ben bunu öğrendim, geldim. Pardon, rahmetli Bahar da yanımda. İkimiz beraber gittik, bunu söyledim. Dedim ki Bahar, ben canımı sokakta bulmadım, ben gidiyorum. Çünkü o adamın bana dediği biraz ortadan kaybolun ya da birlik olun. Sizin dağınık olduğunuzdan haberler, evlerinizi biliyorlar. Çünkü ne yapmış? Gelmiş, müşteri olarak arabaya binmiş, işte 20 lira vermesi gerekirken 50 lira vermiş. Bu kim? Bu şu. Bunun evi var, bu bilmem falanca kişi, işte bu hasta, bu yürüyemiyor, bu koşamıyor, bu topuklu giyer, bu peruklu, bu bilmem ne. Birbirimize şikayet etmişiz. Söylemişiz. Belki ben de söylemişim, bilmiyoruz ki. Gelen müşteri geliyor, bu kim? Boş ver sen onu, zaten yaşlı demişimdir. Ya da benim bir arkadaşımdan birisi söylemiştir. Biz birbirimize, hepinizin evini, barkını, ne kadar paranız var, fiziksel durumunuzu, yaşınızı, başınızı, her şeyinizi biliyorlar. Dikkat edin, öldürecekler sizi. Dedim tamam. Olay olduğu gün eve geldim. Yağmur, benim ev arkadaşım Yağmur Arıcan, Seçkin kolundan kurşunlanmış evde. Dedim ki ben gidiyorum. Ben canımı sokakta bulmadım. Çünkü onlarla birlik olamayacağımı biliyordum. Çünkü onlara desem ki bakın böyle böyle bir şey var. Ay sen gönderdin. Ben neydi? Korktuğum başıma geldi. Hemen ufak tefek bir şeyler topladım. Arabama bindim ve Mersin'e gittim. Bir gün sonra benim evimi basıyorlar. Evimin kapısını kırıyorlar. İçeriye giriyorlar. Yağmur'u ve Seçkin'i öldüresiye dövüyorlar. Artık en son kendilerini serbest bırakıyor. Bari biz öldü zannetsinler de bizi bıraksınlar diye. Tabii bunlar toplanıyorlar. Karakola gidiyorlar. Karakolun polisi size sahip çıkmaz ki. O da o işin içinde. Ama anlatamıyorsun. Söyleyemiyorsun. Beni arıyorlar. Adamlar seni istiyor. İşte gel, biz karakoldayız. Ben Mersin'den kalkıp niye geliyorum? Niye geliyorum? Adamlar senin kelleni istiyor. Hataylı Zehra'nın kellesi lazım bize. Dedikleri bu. O Şahbaz ve saz arkadaşlarının dediği Hataylı Zehra'nın kellesini istiyoruz. Ben gelmedim. Gelmedim. Önce can. Kimse kusura bakmasın. Gelmedim. Olaylar oldu. Bunlar tabii hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Ankara'dan gelenler. Eryaman'da kalanlar evlerine girip eşyalarını alamadılar. Evlerimiz araları bir 100 metre. 100 metrelik mesafeyi yürürken Esra diye arkadaşımızın üstüne 15 kişi birden çullanıyor. Sopalarla, odunlarla, fırın odunları var böyle kertikli olan. Onunla dövüyorlar, altına işiyor kız. Bunlar bir şekilde oradan başlarını alıp gittiler. Çünkü hepsi kiracıydı. Eşyaları yoktu. Orada evi, barkı kalan kişi bir tek benim.
Emlakçıyı arıyorum, ben senin evinle ilgilenemem diyor. Yılların emlakçısı. Adamdan kaç defa ev almışım, kaç defa benim evimi satmış, evimi kiralamış. Satamam, ben uğraşamam senin evine. Benim kapıcımı tehdit ettiler. O Hataylı Zehra nerede? Getir, çıkar. Sen biliyorsun nerede olduğunu. En son orada bir emlakçı bir şekilde rica minnet evimi satlığa çıkartmayı kabul ettim. Ama giriş kat bir tane evim vardı. O evimin camını kırmışlar, içeriye ateş atmışlar. Evim yarıya kadar yandı. Evi sattık, saldık. Neyse ben Mersin'e yerleştim. Mersin'de oturuyorum. Olay buydu ama ben onlara korktum. Ben ya 6. hissim mi kuvveti? Korktum, başıma geldi. En son döndüler. Dediler ki bunu sen yaptırdın. Bizi buradan göndermek için. Ya dedim ki biraz mantıklı olur musunuz? Diyelim ki bunu ben yaptırdım. Kendi evimin kapısını neden kırdırtıp ev arkadaşlarımı dövdürteyim? Evimi yağmalatayım? Bir. İkincisi, evimin camını kırdırtıp evimi niye yakayım? Madem ki ben bunu size yapacağım. Hepinizin evini biliyorum, barkını biliyorum. Gönderin evinize adamları. Yapsın. Madem ben yapıyorum. Bunun benimle alakası yok. Anlatamadım. Dinletemedim. Sen yaptın, sen yaptın. Sen yaptırdın, sen yaptırdın. Peki tamam dedim. Olaylar duruldu ama nasıl duruldu? Eryaman'da hiçbir Lubunya kalmadı. Herkes Ankara şehir merkezine gitti. Benim evim yandı, kapım kırıldı, eşyalarım gitti. Sonra ben evi barkı sattım. Adamlar baktılar ki 3 günün içerisinde hiçbir travesti kalmadı Eryaman'da. Tek bir travesti kalmadı 3 gün. 3 günün içerisinde 35 tane travestiyi sır ettiler. Gitti, herkes bir yere gitti. İşte o Eryaman'ın yerlileri, yani Eryaman'da oturanlar Mersin'e, şehir merkezinde zaten evi olanlar oraya gitti ve işin ilginci, şehir merkezinden gelenler siz Eryaman Lubunyasısınız deyip bizi evlerine almadılar. Zehra yaptırdı, o yüzden hiçbirinizi almıyoruz. Yani o insanlar da benim yüzümden mağduriyet yaşadılar. Niye? Liderleri sensin. Gittik Mersin'e, aradan bir zaman geçti. Tekrar orada bazı o şeyler oldu. Ben geri Ankara şehir merkezine döndüm. Herkes bana düşman. Niye? Sen yap. Ya tek tek anlatıyorum. Bakın benim alakam yok. Rahmetli Bahar, bak Bahar anlat. Bahar birkaç kişiyi anlatıyor. Sen de bununla aynısın. Sen de bunun şeyini yapıyorsun. Yani ya diyor bakın böyle böyle oldu. Adam söyledi. Hani bu olay bundan kaynaklanıyor. Bakın madem ki ben yaptırmış olsam benim devlet gücüm mü var? Yok ki benim devlet gücüm. Savcılığa gidip 50 defa suç duyurusunda bulundunuz. Karakola gittiniz. Bunu yapan kişi ben olsam karakol demez mi? Gel Zehra buraya, sen yaptırdın. Bunun içerisinde Sincan'daki adliyedeki savcı da var. İsmiyle cismiyle şu an FETÖ'den tutuklular. Harun Komiser de var. Şehit Osman Avcı Karakolu'nun başı da var. KC İnşaat'ın sahipleri de var. Hepsi var. Ama ben yokum. Ama beni suçladılar. Sen yaptın dediler. Evet, Ankara şehir merkezindeyiz, çalışıyoruz. Bu defa Şahbaz baktı ki güzel para var bu işte. Günlük 100 lira para alıyordu. Ve travestilerin ne kadar kolay lokuma olduğunu gördü. Bu defa orada yapmaya başladı. Ve o dönemde adamla ben yüz yüze geldim. Adama dedim ki sen dedim Zehra'yı ne yapacaksın? Dedi ben onu tanımam ki. Tanımam. Dedim ki onun kellesini istiyordun, onu biz kovduk gitti Mersin'de. Adam benimle konuşup beni tanımıyor. Benimle konuşuyor ama beni tanımıyor. Hani ben yaptırmıştım? Yapan kişi bu. Nasıl yaptırdım ben ona? Ben bu kadar güçlü müydüm? Yani benim bu kadar mı çok uzun devlet elim vardı da adamlar tuttum. Adamlar tuttum, sizi gönderdim. Neden ben oraya dönmedim? Anladılar ama çok geç anladılar. Onlar bunu anlayıncaya kadar ben kırıldım. Çünkü 30-35 tane travestiye hiç kimse kapısını açmazken polis uygulaması günlerinde ben kapımı açtım. Bana dediler sen yapmışsındır, laçolarına yaptırmışsındır. Benim 5000 tane laçom yoktu ki. Bir tane laçom vardı, onu da herkes tanıyordu. Adam da ağzıma sıçtı gitti. Yani Dilek İnce'nin ölümüne gelecek olursak, ben pes ettim. Bu Eryaman olaylarını bıraktım ama Dilek bırakmadı. Dilek bunun mücadelesini vermeye devam etti. Ben kendimce bir mücadele verdim. İşte İstanbul'a gittim. İnsan Hakları Derneği'nde işte basın bülteni, basın açıklaması yaptık ettik ama hiçbir yerde ses getirmedi. Ben geri döndüm, Mersin'e gittim. Çünkü ben yorulmuştum.
Yani hayatımın en güzel yıllarını mücadeleyle geçirdim. Hoşdere'de Lubunyalar kendi kendilerine fink atarken ben orada pezevenklerle uğraşıyordum. Kıçımıza dikenler bata bata koli yapıyorduk biz. Biz susuzduk, onlar lüks içinde yaşıyorlardı. Ben mücadeleden yorulmuştum. Dilek Etlik'te yani bu mücadeleye devam etti, bırakmadı. Yani derneklere gitti, sağa gitti, sola gitti. Adamlar bunun arabasına zarar verdi diye bunlardan şikayetçi oldu. Sincan Adliyesi'nde mahkememiz oldu. Yani Dilek'in mahkemesi oldu. Çünkü Dilek'in arabasına zarar verdiklerini sadece tutturabildik. Eryaman'da bize bu yaptıklarının kesinlikle ve kesinlikle ne bir yerde adı var, ne şikayet görünüyor, hiçbir şey. Ama defalarca suç duyurusunda bulunuldu savcılığa. Karakolun içinden çıkamadık. Karakolun etrafındaki parkı sarmışlardı adamlar. Polis dedi ki gidin dedi gidebiliyorsanız. Karakoldan da çıkamıyoruz. Adamlar karakolun etrafında, karakola girmiyorlar ama. Anladın mı? Dilek bunların peşini bırakmadı. Dilek ince, yani benim samimi arkadaşımdı, görüşüyordum. O dönem ben bir Bağlar Caddesi'nde bir yerde oturuyordum ve çalışmıyordum. Evimde oturuyordum, böyle Dilek'i aradım. Ne yapıyorsun dedim. Vallahi dedi çark yapıyorum ama dedi hiç canım sıkılıyor, hiç dedi çalışasım yok. Dedim hadi çay demledim gel. Bir 5-10 dakika dedi dolaşayım de dedi. Ararım seni. Kapattım. Yani Esat'ın evleri belli, işte salonun içinde 2 tane oda. Yatak odasına girdim. Yatak odasından geri salona gittim. Telefon çaldı. Açtım. Gönül. Yetiş. Bahar'ı vurdular. Bağlar Caddesi'nden Etlik'te işte o 1011'in orada bir hastane var. Dış Kapı. Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi miydi? Neydi oranın adı? Oraya gittik. Dış Kapı SSK pardon. Oraya gittim. Vurmuşlar. Yoğun bakımda kaldı. Ertesi günde zaten vefat etti. Öldü. Dilek. Yani bunlar bence yani Dilek'i vuranlar da bunlar. Çünkü Dilek'i vurdukları yerde binlerce kamera var. Bankaların kameraları var. Ve emniyetin burnunun dibi. Bizim çalıştığımız yer Ata Sanayi. Emniyetin burnunun dibi. O adamlar oraya girebilmek için nereden gelirlerse gelsinler, nereden girerlerse girsinler, yaya olsun, arabalı olsun, mutlaka plakaları takılırdı. Ya da kendileri takılırdı. Hiçbir şekilde ne bir araştırma oldu, faili meçhul olarak gitti Dilek. Bunların yüzünden. Eryaman'dan kovulanlara gelecek olursak, ben Mersin'de hayatımın en kötü günlerini yaşadım. Biber Naciye, çünkü onların yaşam alanı sadece orasıydı. O hayatını kaybetti. Burçin öldü. Sıla sirozdan öldü. Gönül ayrı bir rezil durumda. Ankara Lubunyası Ankara Lubunyasıdır. İstanbul'a da gitse Ankara Lubunyasıdır. İzmir'e de gitse Ankara Lubunyasıdır. Ve buradan insanları her yere dağıttılar. Yani göçmen kuş gibi olduk hepimiz ve sudan çıkmış balık gibiyiz. Çünkü bizim yaşam alanımız Eryaman'dı. Biz alışmıştık. İnsanlar bizi tanıyorlardı. Marketi bizi tanıyordu. Bakkalı, çakkalı her yer bizi tanıyordu. Orası bizim yaşam alanımızdı. Hani doğarsınız da işte Hatay Reyhanlı'da doğdunuz. Siz Reyhanlılısınız. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Ve biz Eryaman Lubunyasıydık ya da Ankara Lubunyasıydık. Bu gerçeği değiştiremediğimiz için de hepsi üzerlerine böcek ilacı sıkılmış gibi. Kimisi öldü, kimisi hastalandı, kimisi alemi terk etti. Her birinin başına bir şey geldi. KC'nin sahipleri yoklar piyasada. Hani bir daha inşaat yapmadılar. Neden? Neredeler? Çıkıp deseler ya biz o kadar basın açıklaması yaptık, bu insanlar da bu işin içinde, niye çıkıp yalanlamadılar? Niye demediler biz yapmadık, bizim ne alakamız var, biz kocaman bir inşaat firmasıyız, bizim işimiz gücümüz yok, travestilerle mi uğraşacağız? Niye demediler? Çıkmadı hiç kimse. Ve Şahbaz ondan sonra o olaylarda, işte Esat'taki olaylarda çıkıp da her şeyi ortaya dökülünce adam aldığı paraları falan ve benim bu bildiklerimi doğruladı. Ama ben diyemedim. Bunları zaten ben biliyordum diyemedim. Çünkü onların gözünde Zehra bizi istemiyor. Sonra anladılar, her şey için çok geç oldu. Biz senin günahını aldık. Ama benim gönlüm kırıldı. Şuram kırık.
Benim sofram genişti. Benim kapım açıktı herkese. Sokakta kalana da açıktı. Herkese açıktı. Benim gönlüm de kapım da açıktı. Ama onlar onu anlamadılar. Orada birisinin ölmesi gerekiyordu duyulabilmesi için. O ölen kişi keşke ben olsaydım. Ya da yani Bahar çok yanlış yerde öldü. Eğer Bahar'ı Eryaman'da vurmuş olsaydılar bu olay daha çok duyulurdu. Çünkü onlar ne yaptılar biliyor musun? İğneyi batırıp geri çektiler. Çünkü yapacakları şiddetin boyutu belliydi. Bunları dövün ama öldürmeyin. Kollarını kırın ama yürüsünler. Bacaklarını kırın ama sakat kalmasınlar. Olay buydu. Şiddetin dozu belliydi. Ama ondan sonra bunlar çığırından çıktı. Çığırından çıkınca cinayet işlediler. Ama işledikleri cinayeti onların işlediklerinin farkında değiliz. Yani olduramadık. İnsanlara anlatamadık. Şimdi benim tavsiyem ne olur? Benim gibi mücadeleden vazgeçmesinler. Ben çok çabuk pes ettim. Şimdiki aklım olsaydı ben pes etmezdim. Ben 41 yaşındayım. Geldim, gidiyorum. Bir 41 yıl daha yaşayacağımın garantisi yok. Benim tavsiyem arkamdan gelen ya da şu an gelen nesile tavsiyem hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmesinler. 80'li yıllardan beri travesti ve transseksüeller ya da LGBT artı bireyler, hepsi, lezbiyenler, onlar, bunlar, hepsi, ben ayrıştırmıyorum. Hepsi, bütün eşcinsel bireyler bu ülkede devamlı hedef gösterildi. Devamlı bu ülkede şiddete uğradılar. Devamlı bu ülkede göçe zorlandılar. Devamlı. Hedef bunlar. Niye? Devlet politikası. Ben halk ilişkiler ve tanıtım okudum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. İletişim Fakültesi'nde. Orada Barn denilen bir adam var. Bu reklamcılığın kurucusu. Orada bir reklam çeşidi var. İşte bu kötü, ben bundan daha iyiyim. LGBT artı bireyler hedef gösterildi. Niye? İşte bunlar toplumun aşağılık kesimleri. İşte biz bunlara zarar veriyoruz. Bakın biz çok iyiyiz. Kendilerine bu şekilde destekçi topladılar. Alevilerin evine mühürlediler. Yani işaret koydular. Niye? Çünkü onlar bu ülkede çoğunluktalar ya. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihini bir okusalar ya da bu Anadolu topraklarında aslında hepimiz azınlığız. Sadece Aleviler azınlık değil ki, Türkler de azınlık. Karadeniz'e gidiyorsun, adama soruyorsun nesin sen? Ben Lazım diyor. Madem Türksün niye Lazım diyorsun? Hatay, Urfa, Adana, Mersin oralara gidiyorsun. Nerelisin? Ben diyor Arap'ım. Güneydoğu'ya gidiyorsun, Doğu Anadolu bölgesine gidiyorsun. Ben Kürt'üm diyor. Oradaki ben Boşnağım diyor. Öbürü ben diyor Sırp'ım diyor. Doğru mu? Yani Türkiye'de ben has Türk'üm diyen bir tane adam var mı? Bir yerlerden gelme. O zaman hepimiz azınlığız. Hiç kimse Türk değil ama herkes Türk. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ne derler biliyor musun? Kendilerini tanıtırken. Ben İspanyol asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyım der. Bizim bu ülkede eğer ben Arap asıllı Türk vatandaşıyım ya da Kürt asıllı Türk vatandaşıyım dediğimiz an bu ülkede özgürlük olur. Başka türlü bu ülkede özgürlük olmaz. Bu ülkede birkaç tane parti, Türküz. Bir kurcala dibine bakalım. Bir DNA testi yaptır. Bunu araştıran bir bilim dalı var. Bak bakalım Türkler çekik gözlü, yuvarlak yüzlü. Lan hanginiz çekik gözlü, yuvarlak yüzlüsünüz? Bu ülkede Arapsan, Kürtsen, Aleviysen, Çerkessen ya da ne bileyim Lazsan. Bu ülkede devamlı aşağılanmaya, fıkralara konu olmaya, dışlanmaya mahkumsun. Öyle başlamaz mı fıkralar? Temelle dursun. Niye temelle dursun ya da niye temelle Fadime ya? Arap'ın biri, Kürdün biri, Alevi'nin biri, bilmem kimin biri. Hep bu şekil başlamaz mı? Niye? Bu ülkedeki Türk, Kürt'ü aşağılar, Kürt Arap'ı aşağılar, Arap bilmem kimi aşağılar. Çünkü bu ülkede en başından beri kötülük tohumlarını ekmişler bu ülkeye. Siz birbirinizden ayrışın, birlik olmayın. Çünkü birlik olursanız, bir araya gelirseniz siz büyüyeceksiniz. Bunun farkındalar onlar. Çok güçlü olacağımızın farkındalar. Bu ülkenin üzerinde devamlı bu şekil oyunlar oynandı. Bu ülkedeki bu oyunları oynayan da yabancı değil. Hep derler ya dış mihraklar. Dış mihrak diye bir şey yok. Bu ülkede yapan kim?
Bu ülkenin kanunlarına Amerika Birleşik Devletleri yazmıyor. Al, İstanbul Sözleşmesi feshedilsin. Ya imzaladığın şeyi niye feshediyorsun? Niye? Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye LGBT açılımı yapıyorsun. Ondan sonra LGBT'ler öldüğü zaman vay bunlar terbiyesiz, vay bunlar bilmem ne diyorsun. Bunlar Allah, Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor, bunlar Allah'ın lanetlediği kavim diyor ya. Bu toplumu ayrıştırmak değil mi? O zaman normal bir tane heteroseksüel adam ya da içinde eşcinselliğini yaşayamamış, bastırılmış, zorla ailesi tarafından evlendirilmiş adam yolda bir travesti gördüğü zaman çekiyor, vuruyor. Niye? Ben diyor Müslümanım. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki bunlar Allah'ın lanetlediği kullar. Bunları öldür. Öldürürsem cennete giderim. Benim ablam, öz ablam bana dedi ki senin katlin vacip. Katlin vacip ne demek? Yani seni öldüren cennete gider dedi. Anlatamazsınız. Bunun için biz geldik geçiyoruz. Bundan sonraki mücadeleye devam ederlerse, kendilerini her yerde açıklarlarsa, anlatırlarsa belki bir yerlerde bir şeyler olur. Eğer bu ülke 20 yıl sonra düzelecekse ve bunun için birileri bir bedel ödeyecekse ben bu bedeli ödemeye hazırım. Ki ödedim de bugüne kadar. Ben bu ülkede 7 yıl öz savunma yaptığım için cezaevinde yattım. Ve cezaevinde bir trans kadın olarak kadınların, biyolojik kadınların arasında yaşamanın zorluğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü orada bir azınlıksın sen. 20 tane biyolojik kadın, bir tane trans bayan sensin. Güzel ol, çirkin ol, iyi ol, kötü ol, onlar için hiç önemli değil. Sen istersen ağzınla kuş tut, dışlanırsın. Ben 400 tane mahkumun arasında birinci olup 300 küsür puanla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazanıp her gün örgün bir şekilde cezaevinden okula gidip gelip 3.28 ortalama yapıp fuhuşla suçlanıp müdürün kafasına masa atan kadınım ben. Ben bunu yaptım. Sonra anlaşıldı. Ben hep hayatım boyunca zaten yanlış anlaşıldım. Çünkü biraz agresif bir yapım var. Ben konuştuğum zaman insanlar bana diyor ki bağırıyorsun. Bağırmıyorum, benim konuşmam bu. Her milletin kendine has bir konuşma şekli var. Bizim Arapların, ben Arap asıllıyım. Bizim Arapların kapısının önünden geçtiğiniz zaman dersin içeride cinayet işleniyor. Bağır, çağır. Halbuki sohbet ediyorlar. Onlar için normal. Ben tamam hayatımın yani ömrümün bu yaşımın fazlasını ben Hatay dışında geçirdim ama halen o kültürle yorulmuşum, orada doğmuşum, orada büyümüşüm. Hayatım bu. Eryaman olayları bu kadardı. Başka benim diyebilecek bir şeyim zannetmiyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Okey.